Herkese merhaba. Ev dekorasyonlarımız ya da özel günlerde kullanım için iki farklı dekoratif aksesuar yapımı fikrini paylaştığım bu videoda aynalı tepsi ve dekoratif saksılı ağaç yaptım. Aynalı tepsi yapımı için ilk olarak yoğurt kabını kestim. Keserken de yamuk kesmemek için gördüğünüz kendinden yapışkanlı şeridi yapıştırıp onun hizasında maket bıçağıyla kestim. Yine de dümdüz olmadı tabii ama olsun. Ve sonrasında sprey boya ile boyadım. Kuruduktan sonra tam kristal taşlı şeriti yapıştıracaktım ki yoğurt kabının plastiği çok ince ve de yumuşak olduğu için biraz esnettiğimde boyasında atma olduğunu fark edince parantez içerisinde burada boyayı boşuna kullanmış oldum tabii. Bu şekilde çok esnek plastiklerde boyandığında boyada atmalar ve soyulmalar oluyor ne yazık ki. O nedenle bu şekilde yapıştırırsam zamanla yapıştıracak olduğum taşlarda deforme olur gibi geldi bana ve açıkçası pek içime sinmedi. Ben de dış çevresine şu an ekranda gösterdiğim gümüş renkli bantı sıkı bir şekilde yapıştırdım. Yoğurt kabının alt zeminine ve iç kenarlarına da gümüş renk metalik fon karton kesip hızlı yapıştırıcı kullanarak yapıştırdım. Bu arada bu ikili hızlı yapıştırıcıları da Nalbur ya da yapı marketlerinde bulabilirsiniz. Videolarımda kullandığım kristal taşları İzmir Kemeraltı'nda toptan perakende satışları olan boncuk mağazalarından alıyorum ben. Daha doğrusu alıyordum. Epeydir malum durumdan dolayı gidemiyorum. Videolarımda kullandığım kristal taşlardan internette de var ama bu mağazalarda fiyatlar daha uygun. Yanlış hatırlamıyorsam bu kristal taşlı şeritin metresini 15 ya da 20 TL'den almıştım. Şu an yaptığım tepsinin etrafına 90 santim kadar kristal taşlı şerit yeterli geldi. Ayak olarak da 6 adet bilyeyi boyayıp kuruyunca hızlı yapıştırıcı kullanarak yapıştırdım. Ev dekorasyonlarında, sunumlarda ya da söz nişan gibi özel günlerde aynalı tepsiler, jardinyerler sıkça kullanılıyor. Bu şekilde yuvarlak yoğurt kabının ya da yuvarlak geniş kapların veya tepsilerin etrafına yapımı yine çok basit olan mesela IKEA dekoratif kırma camlar ya da boru boncuklar yapıştırılarak da çok şık aynalı tepsiler, jardinyerler yapılabilir. Hatta daha önceleri dekoratif kırma camlarla da aynalı tepsi yapmıştım. Dilerseniz onun da videosunu kanalımdan izleyebilirsiniz.
Sıradaki projede çıtır tavuk kovası ve selvi kozalaklarıyla dekoratif ağaç yaptım. Lezita'nın çıtır tavuk kovasını ilk olarak siyah renk sprey boya ile boyadım. Bu arada bu sprey boyayı ucuzluk pazarından 5 TL'ye almıştım. Bu tarz projelerimde severek kullanıyorum bunu. Evet, boyası kuruduktan sonra siyah renk pipetleri kovanın ölçüsünde kesip sıcak silikonla kovanın etrafına yapıştırdım. Tam yarıdan fazlasına yapıştırmıştım ki pipetler yeterli gelmedi. Ben de kestikten sonra kalan kısa parçaları iç içe sokarak kovanın boyutunda pipetler oluşturup kalan kısmına da onları yapıştırdım. Bu şekilde kalan çubukları da değerlendirmiş oldum. Pipetlerin birleşim yerleri belli oluyor ama sorun değil benim için. O kısmını arkaya getirip böyle kullanırım. Bu arada bu dekoratif ağaç projemde en çok hoşuma giden kovadan yaptığım bu saksı oldu diyebilirim. Bunun büyüğünü de daha büyük boy kova ve PVC borulardan yapıp yer saksısı olarak kullanabiliriz. Bu da bizlere fikir olsun. Gördüğünüz plastik kaseleri hızlı yapıştırıcıyla birbirine yapıştırıp alt kısmına ağaç dalı geleceği için orayı bırakıp elimdeki selvi kozalaklarının tamamını etrafına ve tepesine komple yapıştırdım. Bu şekilde topa benzer bir görünümü oldu. Daha sonra onu da yine sprey boya ile boyadım. Çıtır kova kovasından yaptığım pipetli saksının alt ve üst çevresine kendinden yapışkanlı olan 11 milimlik nikelajlı çıtayı yapıştırdım. Alt zemine ilk olarak sert bir karton, onun üzerine de gümüş renk metalik fon karton kesip hızlı yapıştırıcıyla yapıştırdım.
Ağaç dalına gördüğünüz MDF parçayı ahşap tutkal ve hızlı yapıştırıcı ile yapıştırıp siyah renk sprey boya ile boyadım ve kuruduktan sonra onu da yapıştırdım. Biraz ağır bir ağaç olunca burada eşim de yardım etti. Yapmış olduğum dekoratif ağacı eşimin de yardımıyla saksıya oturttuk. Daha sonra üzerine gördüğünüz taşlardan döküp biraz yapıştırıcı sıktım. Tekrar taşlardan döktüm, yapıştırıcıdan sıktım. Bu şekilde sağlamlaştırdım. Son olarak da akvaryum taşlarından biraz serpiştirdim ve parlak sprey vernik sıkıp beyaz sim döktüm. Ağacın gövdesine biraz gümüş renk parmak yağını sürüp işlemi bitirdim. Açılmamış kozalaklardan da mini bir top daha yaptım. Onunla beraber 3-4 adet kadar daha kozalağı boyayıp saksının içerisine koydum. Ve işte son hali. Bence çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Daha büyük yoğurt kovası, boya kovası ya da plastik kovalardan daha uzun dal ve daha büyük kozalak topuyla bu ağacın büyüğü de bence çok güzel olur. Hatta daha minyatürleri bile yapılabilir. Videoyu izlediğiniz için ve kanalıma abone olup videolarıma beğeni ve değerli yorumlarınızla bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz ve bu videomu beğendiyseniz kanalıma ücretsiz abone olup evim için yaptığım mobilya yenileme, dekorasyon, geri dönüşüm, kendi yap projelerime ait videolarımı da kanalımdan izleyebilirsiniz. Hepimiz için sağlıklı, mutlu, mucizelerle dolu günler diliyorum. Aşk ile kalın.